1904 yılının baharında Sederek köyünde çobanlık yapan genç Cengiz yaşıyordu. Günlerini dağlarda koyun güderek, gecelerini yıldızlara bakarak geçirirdi. Yerask köyünde ise Maryam adında güzeller güzeli bir Ermeni kızı vardı. Maryam, varlıklı ailesinin koruması altında büyük bir konakta büyümüştü. Cengiz onu ilk kez yaylada bir bayram günü uzaktan görmüştü. Maryam'ın saçları rüzgarda savrulurken Cengiz'in kalbinde bir kıvılcım çakmıştı. Maryam da o gün çobanın gözlerindeki hüznü fark etmişti. Birbirlerine hiç konuşmadan sadece bakışlarla bir sevdaya düştüler. Köyler arasında gerilim olmasına rağmen ormanda gizli buluşmalar başladı. Cengiz her buluşmada Maryam'a dağlardan topladığı çiçekleri getiriyordu. Maryam, ailesine yakalanma korkusuyla ama tutkuyla bu aşka sarıldı. Ay ışığında sarmaşıklarla örtülü ağaç altında yeminler ettiler. "Senin adını kalbime kazıdım," dedi Cengiz gözleri dolarak. "Seninle her şey olurum, sensiz hiçbir şey," dedi Maryam fısıltıyla. Fakat 1905'te Azeri ve Ermeni köylerinde çatışmalar baş göstermeye başladı. Düşmanlık giderek büyüdü, sevgililerin ormana giden yolları dikenlendi. Cengiz, Maryam'a son bir mektup yazıp gizlice buluşmak istedi. O gün ormana giderken omzunda tüfekle bir grup köylü gördü. Sevgilisini son kez görmek isterken bir kurşun göğsüne saplandı. Maryam ağacın altına geldiğinde Cengiz'in cansız bedenini buldu. Sessizce onun başını dizine aldı, gözlerinden yaşlar süzüldü. Maryam çığlık atmadı, ağlamadı. Sadece boş gözlerle uzaklara baktı. O günden sonra konuşmadı, yemek yemedi, gece gündüz ormana gitti. Köylüler onu meczup sandı, fakat kimse gözlerindeki aşkı anlayamadı. Maryam bir sabah ormanda kayboldu, ne cesedi ne izi bulundu. Derler ki, ağaçların altında hala iki sevgilinin fısıltıları duyulur.